Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel süveter ve ceket modeli olacak bir modelle beraberiz. Yapımı kolay, görünüşü çok güzel. İstediğiniz her rengi uygulayabileceğiniz, kendini gösteren çok hoş bir model. Evet arkadaşlar, yakından göstermek istiyorum modelimi. Böyle. Gerçekten çok tatlı. Her rengi uygulayabileceğiniz bir model. Evet. Şimdi hazırsanız hemen yapımına başlayalım. Ben küçük bir lastiği başladım. Yine her zaman olduğu gibi. Baştaki tek ilmeğimi boş aldım. 3 tane ters yaptım. Bir tane düz yaptım. Bir tane ters yaptım. Bir tane düz. 3 tane ters. Bir tane ters. Bir tane düz. 3 tane arada ters ilmeğimiz var. Bir düz, bir ters, bir düz. Kenardaki ilmeklerimiz ise tamamen ters olacak. Evet, modelimizin ilk sırasını yerleştirdik. Arkadan ise sadece tersi ters, düzü düz olacak şekilde örgümüzü yapıyoruz. Birkaç sıra yapalım ve görelim. Henüz görünen bir şey yok. Devam ediyoruz. Yine tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Tersler ve düzler birbirini ayırmaya başladı. Modelimizin arka yüzündeyiz. Ön yüzüne bakalım. Bu işlemimiz tam 8 sıra devam edecek arkadaşlar. Bakın belirginleşti. Sayacağız 8 sırayı. Daha sonrasında modelimizin püf noktasına geleceğiz. Sekizinci sıramızı tamamladıktan sonra modelimizi yapalım arkadaşlar. Kenardaki 3 tane tersimiz vardı. Yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde ilmeklerimiz var. En kenardaki düz ilmeğimizi sağ tarafımızdaki şişimize, en kenardaki düz ilmeğimizin içine sokuyoruz. Ve diğer ikisini arka tarafından geçirip onu ön tarafa alıyoruz ve kaydırıyoruz. İpimizi ön tarafa alıp
İkinci diğer ilmeğimizi alıp diğer ikisiyle yer değiştiriyoruz ve bunu ters örüyoruz. Geride kalan en son ilmeğimizi düz ördük. Aradaki terslerimizi örüyoruz ve modelimizi tekrar yapıyoruz. Bakın en soldaki düz ilmeğimizi bir ters ve bir düz olan ilmeklerin önünden en öne alıyoruz. En sondakini en öne. İpimizi öne alıyoruz. Ortadakini diğerinin yanına alıyoruz ve ters örüyoruz. Son kalan ilmeğimizi de düz örüyoruz. Aradaki ters ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar yapalım. En sondaki ilmeğimizi diğer ilmeklerimizin önüne alıyoruz ve yer değiştiriyoruz. Bakın. Düz örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz ve diğer iki ilmeğimizi yer değiştirip ortadaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Kenarda kalan ilmeğimizi düz örüyoruz. Böylelikle 3 ilmeğimiz de yer değişmiş oluyor. Evet. İlk kurulumu böyle. Hemen gelelim arkadaki sıranın yapılışına. Buradan yapmamız gereken yine tersi ters, düzü düz örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde 8 sıramızı tamamlamamız gerekiyor. Ters olan ilmeklerimizi ters, düz olan ilmeklerimizi düz yaparak. İkinci bu modeli yapmak için 8 sıra yapmamız gerekiyor. Hemen düz olan örneğimizin yüzündeyiz. Çıktıktan sonra tekrar göstereceğim. Tersi ters, düzü düz almaya devam ediyoruz. Bakın görünmeye başladı. İlerleyen sıralarda daha da güzel görünecek. Devam ediyoruz. Tersi ters, düzü düz olacak şekilde almak. 8. sıramızı yaptıktan sonra 9. sırada modelimizi tekrardan yapıyoruz. Yine göstereceğim. En sondaki düz ilmeğimizi alıp bir ters bir düz olan ilmeklerimizin önüne geçiriyoruz. Bu ikisini boşa çıkartıyoruz. Arkadan ikisini tutuyoruz ve diğer şişimizde kalıyor. Düz olan ilmeğimizi ördük, ipimizi önümüze aldık. 2 tane ilmeğimiz vardı, bir ters bir düz. Yer değiştiriyoruz. Değiştirdiğimiz ilmeğimizi ters örüyoruz. Geride kalan ilmeğimizi düz örüyoruz. Aradaki 3 tane tersimizi örüyoruz. En sondaki ilmeğimizi alıp 2 ilmeğin önünden geçiriyoruz ve hemen onu düz örüyoruz. Diğer ikinci ilmeğimizi alıyoruz ve diğerinin önünden geçiriyoruz ve ters örüyoruz. Ve son kalan ilmeğimizi düz ördük. Yine 3 tane tersimiz var. Ördük. Düz olan ilmeğimizi aldık. 2 ilmeğin önünden geçirdik. Ve düz ördük. Ortadaki ilmeğimizi ters örüyoruz. En son kalan ilmeğimizi ise düz öreceğiz.
İkinci modelimizi de bu şekilde yapmış olduk. Evet. Dilerseniz birkaç model daha yapalım. Ve 8 sıra biraz önce de söylediğim gibi tersi ters, düzü düz olacak şekilde yapıyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Düz olan, ters olan ilmeklerimize devam ediyoruz. Sıramıza devam ediyoruz. Modelin arasında sadece ters düzü düz öreceğiz. İki modelin arasındaki 8 sırayı muhakkak takip etmemiz gerekiyor modelimizin eşit düşmesi için. Evet. Bir defa daha göstereceğim. Umarım anlatabilmişimdir. Bakın 3 tane ilmeğimiz vardı. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde. Kenardaki ilmeğimizi aldık. Düz olan ilmeğimizi. 2 tane ilmeğimizin önüne geçirdik. En sondaki ilmeğimizi aldık ve diğerlerinin önüne geçirdik. Ve düz ördük. 2 tane ilmeğimiz var kalan, bunları yer değiştirdik ve ters ördük. Kalan ilmeğimizi de düz örüyoruz. Aradaki 3 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. En sondakini alıyoruz, diğer ikisinin önünden geçiriyoruz ve düz örüyoruz. Hemen diğer ikisini yer değiştiriyoruz. Aldığımız ilmeğimizi ters örüyoruz. Geride kalan bir ilmeğimizi de düz örüyoruz. Aradaki terslerimizi ördük ve tekrarlıyoruz işlemimizi. En sondaki ilmeğimizi alıyoruz, diğer ikisinin önüne geçiriyoruz ve düz örüyoruz. Kalan 2 ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Ortadakini ters örüyoruz. Kalan ilmeğimizi düz ördükten sonra diğer ilmeklerimizi de ters olacak şekilde örüyoruz. Evet, böyle çok güzel görünen bir model, çok da basit. Bir sıra daha ters yapalım. Modelimizin yerleşmiş olduğunu göreceksiniz. Bu arada kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Güzel modeller paylaşabilmemiz için bana destek olmanızı istiyorum. Eğer videolarımı beğenmez ve abone olmazsanız sizinle birlikte olamayız. Kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Evet, bitirdik. Böyle çok güzel küçük bir parça başladık. Dediğim gibi süveter veya yelekte çok güzel duran bir model. Herkesin rahatlıkla yapabileceği, çok güzel görünen, her renkte de kullanılabilen bir model. İsterseniz kendiniz için, isterseniz bebek için rahatlıkla yapılabilecek bir model. Çok şık duracağından emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.